Kroşe Örgü Atölyesi'nden hepinize merhaba. Bugün size hem kız hem de erkek çocuklar için yapabileceğiniz, örebileceğiniz çok kolay bir tığ işi yelek modeli anlatacağım. Kullanacağınız ip oldukça az. Bakın bir yumaktan elimde kalan bu ördükten sonra yaklaşık 50-60 gram kadar 9 ay 1 yaş için yapacağım yelekte kullandım. 3,5-4 numara tığ kullanabilirsiniz. 3 numara da olur. Tığ numaranız çok küçük olursa dokusu sert olur. O yüzden 3-3,5 bebe ipiyle yapacağınız tüm örgülerde idealdir. Ben bebe ipi kullandım. Batik bir bebe ipi kullandım. Markası önemli değil. Bebe ipi olması yeterli. Şimdi her yaş için örebilirsiniz. Kız ve erkek çocuk için örebilirsiniz. Nasıl ölçü almanız gerektiğini anlatacağım. Ben 9-12 aylık ördüm. Ama dediğim gibi her yaş grubu için rahatlıkla örebilirsiniz üzerinde ölçüsünü alarak. Dediğim gibi ben bebe ipi kullanıyorum. 3,5 numara için 3,5 ya da 4 numara için size zincir sayısı vereceğim. 9-12 ay için yapıyorum. Burada çekmeniz gereken zincir sayısı 38. Eğer 6-9 ay için yapıyorsanız 32 zincir yeterli. 3-6 ay için yapıyorsanız da 28-29 zincir ya da 30 zincir, yani bu aslında sizin gevşek ya da sıkı örmenizle ilgili. Ben gevşek ördüğüm için ölçülerim bu, ama siz sıkı örüyorsanız biraz daha fazla tutabilirsiniz benim verdiğim ölçüleri. Şimdi nasıl çocuğunuzun üzerinde ölçü alacaksınız? Her yaş için, her ay için ölçü vermem mümkün değil. Çocuğunuzun sırtından çektiğiniz zincir sayısını ölçüyorsunuz. Yanlardan birer parmak pay kalacak şekilde ya da 2 parmak bol olmasını istiyorsanız o kadar sayıda zincir çekiyorsunuz. Zincir üzerine örüldükten sonra biraz kendini toplar ve daralır. Onu da hesaba katın lütfen. Şimdi zincirinizi çektiniz. Şimdi 3 tane zinciri çektikten sonra ilk boşluğumuza bir trabzan, onun hemen yanındaki boşluğa bir tane trabzan, yani bu tüm sırayı yan yana trabzanlar olacak şekilde örüyoruz. Kaç zincir çektiysek o kadar sayıda, bir eksik bir fazla fark etmez, trabzanımızın olması gerekiyor. Atlamadan gitmeniz için. Evet, komple ilk sırayı bu şekilde trabzanla gittim. Aslında model komple trabzandan oluşuyor ama böyle trabzanla örgü örmek biraz tehlikeli. Başlarda ve sonlarda hata yaparsanız yana doğru genişler ya da daralma yapar. Bunun olmaması için ne yapmanız gerekiyor? 3 zincirle yukarı çıktınız. Bakın burası püf noktası. İlk trabzanı hiçbir zaman şuradaki boşluğa batmıyorsunuz. Çünkü bu boşluk buradaki birinci trabzanın üzerindeki boşluk ve bu çektiğimiz zincire ait. Yapacağınız ilk trabzan her zaman şu ikinci, 1-2, ikinci trabzanın sol üst boşluğuna olmak zorunda. Bu şekilde yaparsanız modeliniz asla genişleme ya da daralma göstermez. Bu modelde herkesin şikayet ettiği şey yana doğru genişlemesi ya da daralmasıdır. Bu bahsettiğim gibi alttaki ikinci trabzanın soldaki tepe noktasına batarak İlk trabzanınızı yaparsanız zincirden sonraki ilk trabzanı sorun yaşamazsınız. Şimdi sıra sonu da önemli. Şimdi sıranın sonuna geldiğinizde bakın buradan yukarı çıkmıyorsunuz hemen. Mutlaka son trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorsunuz. Bakın mutlaka. Sonra 3 tane zincir çekip dönüyorsunuz. Ve dediğim gibi ilk trabzanı hiçbir zaman şu noktaya değil, İkinci trabzanın şu sol üst köşesine yaparak başlıyorsunuz. Şimdi modeli ilerletin. Çocuğunuzun boyu ölçüsünde ilerliyorsunuz. Ölçerek giderseniz çok düzgün bir iş yapmış olursunuz. Ama ölçemiyorsanız şimdi size anlatacağım. Ne kadar bunun uzunluğu? Şimdi genel olarak kareye yakın. Bakın. Çok az, 1 santim kadar eksik. Kare gibi, mendil gibi düşünün, böyle bu şekilde. Şimdi ön kısımları yanlardan çıkaracağız. Bunu tüm boyutlarda kare şekline gelince bırakın. Kare olduğunda bırakın. Yani kaç yaş için örüyorsanız
kareye yaklaştığında şöyle çok az bir pay kaldığında, şu kadar bir pay kaldığında bırakabilirsiniz. Ya aslında uzunluğu siz belirliyorsunuz. Çocuğunuzun üzerinde ölçerek de uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Önemli olan ön kısımları nasıl çıkardığımız burada. Zincir çekmeye başlıyoruz. Ne kadar zincir çekeceğiz? Zinciri çektim. Bakın şimdi zincir ölçümüz burada tam uca denk gelecek şekilde. Yani şu zincir buradaki uca kadar çekilecek. Buradan başlıyoruz. Buraya kadar zincir çekiyoruz. Ölçümüz budur. İpimi kestim. Çıkardım. Diğer tarafa geçiyorum. Buraya geçiyorum. Şurada tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Buradan tepe noktasından tığımı geçiriyorum ve ipi tutturuyorum. Tekrar burada kaç tane zincir çektiysem sayın bunu. Kaç tane zincir çektiysem burada da aynı sayıda zincir çekiyorum. Zincirimi bitirdim. Önce şöyle elinizle zinciri düzgün hale getirin ve en baştan 1, 2, 3 tane zincir çekip her bir boşluğa bir tane trabzan yapacak şekilde her bir zincir boşluğuna mesela 40 tane çektiyseniz 40 trabzan, kaç tane zincir çektiyseniz o kadar ölçüde trabzan yaparak buraya ulaşıyorsunuz. Zincir sayım kadar trabzanı yaptıktan sonra şimdi artık bakın şu trabzanın solundaki noktadan başlayarak normal yine her bir trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yaparak zincirli olan bölüme kadar ilerliyorum. Zincirli bölüm üzerinde çalışacağım. Diğer zincirli bölümde ne yaptıysam burada da aynısını yapıyorum. Önemli olan buradaki trabzan sayısıyla buradaki zincir üzerindeki trabzan sayısının birbirine eşit olması. Yani bir tarafta mesela 50 trabzan yaptıysanız diğer kanatta da 50 yapmak zorundasınız. İlerliyorum. Burayı ördük ve buraya da trabzanlarımızı yaptık. Şimdi 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum, dönüyorum. Normal bakın yine aynı metotla buraya değil şu ikincinin sol üst tepe noktasına batarak bundan sonraki tüm çalışmayı bu şekilde buradan başlıyoruz. Buradaki kanadın sonuna kadar devam ettiriyoruz. Sonra buradan dönüyoruz. Bu şekilde dönerek gideceğiz. Kaç sıra ördüğümü şimdi söyleyeceğim. Ve evet ördüm. Buradan yukarıya kadar ördüm. Ölçümüz ne olmalı? Buradan buraya yüksekliğimiz ne kadar olmalı? Şimdi onu göstereceğim. Bakın ilik açtım. İlik açmayı anlatacağım birazdan. Buradan şöyle yana getirdiğimizde aşağıdaki parçanın yarısından 1 ya da 2 sıra fazla örüyorsunuz. Neden? İlik payı bırakmak için. Aslında yarısı kadar olacak iliksiz kullanıyorsanız ama iliksiz kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Burada da aynı şekilde bakın yarısından 1 sıra daha fazla gibi ve buraya böyle bir düğme ördüm. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim daha yakından görün. Buralara birer düğme ördüm. Peki ilikleri nasıl açtım? Şimdi son sıradan bir önceki sırada ilik açmak istediğim yere trabzan yaptıktan sonra 2 tane zincir çektim. Burada 1-2 boşluk atlayıp 3. boşluğa tekrar trabzan yaptım. Son sırada da bu zincir çektiğim yerlerin içini 2 tane trabzanla doldurdum buradan dönerken. Dolayısıyla kolay, rahat bir ilik açılmış oldu. Peki buradaki düğmeleri nasıl yaptım? Tığ işi düğme videom var. Tığ işiyle düğme nasıl yapılır? Aşağıdaki açıklamalar kısmına linkini bırakacağım ya da kanalımda aratabilirsiniz.
Orada anlatıyorum ama orada yetişkinler için bir düğme yapmıştım. Çocuklar için düğme yapıyorsanız başlangıçta ipi parmağınıza değil tığın etrafına, Facebook sayfamda anlatımını yapacağım 1-2 gün sonra nasıl yapıldığını. Crochet Atölyesi Facebook sayfasına girerek de görebilirsiniz o düğmenin nasıl yapıldığını ya da normal düğme de kullanabilirsiniz burada. Karar sizin. Şimdi yapmam gereken şu. Kenarları, buraları dikeceğim. Nereye kadar? Şuraya kadar dikiyorum. Burada bir pay bırakıyorum, kol payı. Buraya kadar dikiyorum ve burada göz kararı bir kol payı bırakıyorum. Burada da aynı şekilde dikişi yapıyorum. Kol payı bırakıyorum ve böylece tamamlanmış hale geliyor. Evet ve yeleğimizin bitmiş hali. Bu yeleği dediğim gibi hem kız hem de erkek çocuklar için yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.